Tim Van der Leyi ilk izlediğim andan beri bana sürekli Romulo'yu hatırlatıyor. Boyları aynı, ikisi de 1.93. Ama bana göre asıl benzerlikleri bu değil. Çünkü ikisi de sahada yalnızca golü kovalayan santraforlar gibi davranmıyor. Boylarına baktığınızda beklediğiniz oyuncuyla top ayağındayken gördüğünüz oyuncu aynı kişi gibi durmuyor. Belki de bu yüzden Stuttgart'ın ilgisi beni çok şaşırtmadı. Çünkü Tim bu sezonun büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirmesine rağmen benim geleceğini en merak ettiğim genç forvetlerden biri haline geldi. Peki maç başına yalnızca 38 dakika süre alan 20 yaşındaki bir forvet neden Stuttgart'ın ilgisini çekti? Ve bana neden sürekli Romulo'yu hatırlatıyor? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Tim Van der Leyi'yi izlerken aklıma sürekli Romulo geldi. Bunun sebebi ikisinin de 1.93 boyunda olması değil. Uzun boylu santraforlar futbolda nadir değil. Beni şaşırtan şey Tim'in top ayağına geldiğinde uzun boylu santraforlardan çok farklı davranmasıydı. Aynı Romulo gibi. Çünkü 1.93'lük bir forvet gördüğümüzde zihnimiz otomatik olarak bazı beklentiler oluşturuyor. Hava toplarında üstünlük kurmasını, sırtı dönük top saklamasını ve ceza sahasında bitirici olmasını bekliyoruz. Tim bunları zaten yapabiliyor. Ancak dikkatimi çeken taraf bunlar olmadı. Daha çok top ayağındayken verdiği his dikkatimi çekti. Çünkü bazı anlarda topu aldıktan sonra oyunu basitleştirmeye çalışan bir santrafor görmüyorsunuz. Rakibini karşısına alıyor, yön değiştiriyor, kendine alan yaratıyor ve bazen de riskli görünen hareketleri denemekten çekinmiyor. İşin ilginç tarafı ise SofaScore sayfasını açtığınızda Tim'in zayıf yönlerinden biri olarak top kontrolünü görecek olmanız. Açıkçası sadece istatistiklerine baksam ben de buna inanabilirdim. Ama bu sezon Tim'i izlerken bende oluşan his tamamen farklıydı. Çünkü bazı anlarda bir santrafordan çok kanat oyuncusu izliyormuş hissine kapıldım. Rakibi karşısına alabiliyor, iki ayağını da kullanabiliyor ve kendi aksiyonunu kendi yaratabiliyor. Bu yüzden bazı pozisyonlarda onun bir santrafor olduğunu bile unutuyorsunuz. Ve bence asıl etkileyici olan şey bu hareketleri sadece yapabilmesi değil. Bu teknik kaliteyi skor tehdidiyle birleştirebilmesi. Çünkü bazı oyuncular gösterişli hareketler yapabilir. Ama rakip ceza sahasına yaklaştıklarında etkilerini kaybederler. Tim'de ise böyle bir his oluşmadı. Teknik kapasitesi onu sadece daha estetik bir oyuncu yapmıyor. Aynı zamanda daha tehlikeli bir oyuncu haline getiriyor. Elbette kusursuz bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Hala gelişmesi gereken yönleri var. Henüz 20 yaşında ve bazı pozisyonlarda bunu hissedebiliyorsunuz. Ancak Tim Van der Leyi'yi izlerken ilk dikkatimi çeken şey attığı gollerden önce top ayağındayken bana hatırlattığı Romulo oldu. Futbolda birçok forvet boş alanları bulabilir. Ancak çok daha az sayıda forvet o boşluğu kendi yaratabilir. Tim Van der Leyi'nin ceza sahası içindeki en değerli özelliklerinden biri bu. Buradaki pozisyona dikkat edin. İlk bakışta sıradan bir gol gibi görünebilir. Ancak golü hazırlayan şey vuruş değil, Tim'in hareketi. Önce altı pasa koşacakmış gibi davranıyor. Savunmacılar da onunla birlikte altı pasa doğru yöneliyor. Tam o anda yön değiştirip penaltı noktasına doğru geri çıkıyor ve kendine bomboş bir alan yaratıyor. Top ona geldiğinde ise geriye sadece bitirmek kalıyor. Aslında bu videoda birkaç kez göreceğimiz bir durum bu. Tim çoğu zaman savunmacıların verdiği kararlardan faydalanıyor. Hatta bazen o kararları kendisi yönlendiriyor. Bence bunun en iyi örneği ise burada. Top ceza sahası içinde kaldığında Tim altı pas çizgisinde bekliyor. İki savunmacı doğrudan ona yöneliyor. Çünkü en tehlikeli bölgenin orası olduğunu düşünüyorlar. O ise tam tersini yapıyor. Penaltı noktasına doğru geri çıkıyor. Topu aldığında etrafında hala savunmacılar var. Ama o boşluğu yaratan şey topu aldığı an değil. Birkaç saniye önce yaptığı hareket. İki savunmacının aynı anda altı pasa yönelmesi tesadüf değil. Çünkü birkaç saniye öncesine kadar Tim gerçekten oradaydı. Onları yanlış karara sürükleyen şey de tam olarak bu. Ve bu durum yalnızca iki pozisyona özgü değil. Bazen vücut fake ile rakibinin önüne geçiyor. Bazen bir tarafa koşu gösterip ters tarafa kaçıyor. Bazen de santimetrelerle ofsayta düşen koşular yapıyor. Ortak nokta ise hep aynı. Savunmacının karar vermesini bekliyor ve o karar verildiği anda avantajı kendi tarafına çeviriyor. Bu yüzden bölümdeki en sevdiğim pozisyonlardan biri golle sonuçlanmayan bir pozisyon. Çünkü iyi bir topsuz koşunun değeri yalnızca gol olduğunda ortaya çıkmaz. Burada yine savunmacıları kaleye doğru sürüklüyor. Sonrasında ters tarafa açılıyor ve kendine boş alan yaratıyor. Vuruşu kötü olduğu için pozisyon kaçıyor. Ama hareket doğru. Bu yüzden Tim'in ceza sahası içindeki en büyük kozunun fiziği ya da bitiriciliği olduğunu düşünmüyorum. Bence en büyük silahı savunmacıları sürekli karar vermeye zorlaması ve çoğu zaman o kararların yanlış çıkması. Çünkü savunmacılarla olan mücadelesini çoğu zaman fiziksel üstünlükle değil birkaç saniye önceden verdiği doğru kararla kazanıyor. Bitiriciliği hakkında tek bir cümle kuracak olsam muhtemelen şunu söylerdim. Bitiricilik var ancak istikrar henüz yok. Aslında SofaScore'un bitiriciliği güçlü yönleri arasında göstermesine de şaşırmıyorum. Çünkü bu bölümün ilk yarısında göreceğiniz pozisyonlar bunu anlamayı oldukça kolaylaştırıyor. Tim yalnızca ceza sahasında doğru yerde bulunmuyor. Fırsat geldiğinde sakin kalabiliyor ve doğru köşeyi seçebiliyor. Bu sezon 13 gol üretmiş olması da tesadüf değil. Üstelik bu gollerin 8'ini sağ ayağıyla, 3'ünü sol ayağıyla, ikisini kafayla attı. Yani tek bir bitiriş şekline bağımlı bir forvetten bahsetmiyoruz. Farklı senaryolarda skor üretebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ancak tablonun tamamı bundan
ibaret değil. Çünkü birkaç dakika sonra çok farklı bir tim görüyoruz. Aynı oyuncu bazı pozisyonlarda oldukça zor fırsatları gole çevirebilirken bazı pozisyonlarda da çok rahat bitirebileceği fırsatları değerlendiremeyebiliyor. Bence bu yüzden SofaScore'un bitiriciliği güçlü yön olarak göstermesi kadar kaçırdığı fırsat sayısı da önemli. Çünkü tim bu sezon 9.42 XG beklentisinden 13 gol atarken tam 12 büyük fırsatı da değerlendiremedi. Bu da bize bitiriciliğinin kötü olduğunu değil, henüz istikrarlı olmadığını gösteriyor. Aslında beni heyecanlandıran şey de tam olarak bu. Kusursuz bir bitirici izlemiyoruz. Hala hata yapan, bazen yanlış karar veren ve bazı pozisyonlarda son vuruş kalitesini istikrarlı şekilde sahaya yansıtamayan bir genç forvet izliyoruz. Ama bence bu kötü bir haber değil. Çünkü tim bugün bile skor üretebiliyor. Ancak beni heyecanlandıran şey attığı goller değil. Çünkü bitiricilik tarafında hala gelişebilecek çok alanı var. Asıl soru şu: bu teknik kalite ve oyun zekası birkaç yıl içinde daha istikrarlı bir son vuruşla birleşirse nasıl bir oyuncuya dönüşebilir? Bazı forvetler hücumun son noktasıdır. Top onlara geldiğinde herkes bir sonraki hareketin şut olmasını bekler. Timde ise bazen tam tersi oluyor. Bu bölümde anlatmaya çalıştığım şey timin elit bir oyun kurucu olduğu değil. Ancak bazı pozisyonlarda santrafordan beklenmeyecek çözümler üretebildiğini görüyorsunuz. Özellikle geçiş hücumlarında çevresini kontrol etmesi ve takım arkadaşlarının koşularını görmesi dikkat çekiyor. Bazı pozisyonlarda topu alır almaz en zor seçeneği değil, en doğru seçeneği arıyor. Bu yüzden bazı aksiyonlarında neden aklıma Romulo'nun geldiğini daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü Göztepe formasıyla izlediğiniz Romulo da zaman zaman bir santrafordan çok farklı çözümler üretebiliyordu. Onu özel yapan şey pasör olması değildi, yaratıcı olması da değildi. Onu özel yapan şey bu özellikleri santrafor kimliğini kaybetmeden gösterebilmesiydi. Timde de benzer hissi veren anlar var. Çünkü bazı genç forvetler topu aldıkları anda yalnızca kaleyi düşünür. Tim ise bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarının hareketlerini oyunun içine katabiliyor. Bu bugün onun en güçlü özelliği olmayabilir. Ama geleceği açısından oldukça değerli bir detay. Evet, Tim henüz Romulo seviyesinde değil. Zaten bu bölümün amacı da onu öyle göstermek değil. Ancak özellikle bu pozisyonlarda hücumu yalnızca bitirmeyi değil, devam ettirmeyi düşündüğünü görebiliyorsunuz. Bence Stuttgart'ın ilgisini ilginç yapan detaylardan biri de bu. Çünkü birçok genç santrafor gol atabilir. Daha hızlı, takım arkadaşlarını da pozisyonun içine dahil edebilir. Tim'in pas kalitesi bugün onun en güçlü özelliği olmayabilir. Ama bazı aksiyonları gelecekte bu tarafının da gelişebileceğine dair oldukça olumlu sinyaller veriyor. Romulo Göztepe'den ayrıldıktan sonra en çok eksikliğini hissettiğim şey attığı goller olmadı. Teknik kapasitesi çok yüksek olmayan bir takımda bağlantılarıyla hücumun seviyesini yukarı çekebilmesi oldu. Hatta sezonu düşündüğümde bazen şunu fark ediyorum: biz taraftarlar olarak zaman zaman takımın ikinci bir planı olmadığından şikayet ettik. Ama geriye dönüp baktığımda o ikinci planın önemli bir kısmını Romulo'nun kendisi oluşturuyormuş gibi geliyor. Bana Tim Van der Lee'yi izlerken Romulo'yu hatırlatan şeylerden biri de bu. Çünkü bazı forvetler topu aldığında yalnızca kendileri için oynar. Tim ise bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarını da oyun içine sokabiliyor. Özellikle sırtı dönük aldığı toplarda sakin kalması dikkat çekiyor. Rakibini arkasında tutabiliyor, doğru pası bekleyebiliyor ve hücumun devam etmesini sağlayabiliyor. Bağlantı oyunu dediğimiz şey bazen istatistiklere çok yansımaz. Bu yüzden maç sonunda istatistik kağıdına baktığınızda gözünüze çarpmayabilir. Ama takım arkadaşlarının daha rahat top alabilmesini sağlayan detayların önemli bir kısmı burada saklıdır. Çünkü topun rakip savunma baskısından çıkmasını ve doğru oyunculara ulaşmasını sağlar. Tim'in bu bölümdeki aksiyonlarında da bunu görebiliyorsunuz. Bazen tek dokunuşla oyunun yönünü değiştiriyor. Bazen üçüncü adam koşularını görüyor. Bazen de topu saklayarak takım arkadaşlarının hücuma yerleşmesi için zaman kazandırıyor. Belki bugün attığı goller daha fazla dikkat çekiyor. Ama şu Stuttgart'ın ilgisini çeken detaylardan biri de muhtemelen bu. Çünkü Tim yalnızca pozisyonların içinde kalmıyor, bazı pozisyonların oluşmasına da yardım ediyor. Top rakipteyken Tim'in yaptığı şeylere baktığınızda ilk dikkatinizi çeken şey muhtemelen presi olmayacaktır. Çünkü onu özel yapan şey burada değil. Ancak bu oyunun savunma bölümünde tamamen pasif kaldığı anlamına da gelmiyor. Özellikle takım arkadaşlarıyla birlikte doğru anlarda baskıya çıkabiliyor ve rakibi hata yapmaya zorlayabiliyor. Bu bölümde dikkatimi çeken şey ise başka bir detay oldu. Çünkü top rakipteyken yaptığı aksiyonlardan çok top kazanıldığı anda yaptığı ilk hareketler ilgimi çekti. Birçok forvet top takımına geçtiğinde oyunun gelişmesini bekler. Tim ise topun kazanıldığını gördüğü anda koşmaya başlıyor. Bu yüzden geçiş hücumlarında oldukça tehditkar görünüyor. Özellikle uzun boyuna rağmen ilk birkaç adımını hızlı atabilmesi savunmacılar için işleri zorlaştırıyor. Özellikle burada güzel bir örnek görüyoruz. Baskıyı yapan oyuncu o olsa da o olmasa da fark etmiyor. Tim topun takımında kaldığını gördüğü anda hücum düşünmeye başlıyor. Birkaç saniye önce rakip yarı sahada baskı yapan oyuncu birkaç saniye sonra ceza sahasına koşan oyuncuya dönüşebiliyor. İlginç olansa şu: Tim topu kazandıktan sonra doğrudan rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Birçok uzun forvet önce yerleşmeyi tercih ederken Tim açık alanı gördüğü anda onu kullanmak istiyor. Açık alan bulduğunda da yalnızca koşu tehdidi oluşturmuyor. Topu da taşıyabiliyor. Bu yüzden savunmacılar geri koşarken aynı anda hem koşuyu hem de topu kontrol etmek zorunda kalıyor. Bu yüzden geçiş hücumlarında savunmacılar için rahatsız edici bir profile dönüşüyor. Çünkü rakip savunma daha yerleşemeden onları geri koşmaya zorluyor. Ve bazen geçiş hücumlarında kendi bitirmeye çalışmıyor. Bu pozisyonda olduğu gibi son ana kadar doğru pası arıyor. Bu da onu yalnızca koşan bir geçiş oyuncusundan ayırıyor. Bence bu bölümdeki en değerli detaylardan biri de bu. Tim'in atletizmi yalnızca hava toplarında ya da ikili
mücadelelerde ortaya çıkmıyor. Açık alan bulduğunda da bunu oyunun içine yansıtabiliyor. Savunmaya yardım ediyor ama asıl tehlikesi top kazanıldıktan sonraki ilk birkaç saniye. Belki de bu yüzden onu yalnızca ceza sahası içinde değerlendirmek eksik kalıyor. Çünkü top kazanıldığı anda yaptığı koşularda hücum tehdidinin önemli bir parçası. Henüz 20 yaşında. Güncel piyasa değeri yalnızca 400 bin euro. Bu sezonun büyük bölümünü takımın birinci forveti olarak değil, Unique'nin arkasındaki ikinci forvet olarak geçirdi. Buna rağmen 38 resmi maçta 17 gol üretmeyi başardı. Üstelik bu sayıyı maç başına yalnızca 38 dakika süre alarak yaptı. Bence bu detay oldukça önemli. Çünkü istatistik ekranına baktığınızda gördüğünüz birçok sayı aslında oldukça sınırlı sürelerin içinden çıkıyor. Belki de bu yüzden son dönemde yalnızca Stuttgart'ın değil, Gent, Leuven ve Westerlo gibi kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler görüyoruz. Özellikle Stuttgart cephesindeki ilgi oldukça ciddi görünüyor. Şu an için henüz imzalar atılmış değil. Ancak bu videoyu hazırladıktan birkaç gün sonra siz izliyor olacaksınız. O yüzden siz bu videoyu izlediğinizde Tim van der Lee'yi belki de çoktan Stuttgart formasını giymek için imzaya atmış olabilir. Çıkan haberlere göre Stuttgart'ın bu transfer için yaklaşık 1 ile 1,2 milyon euro arasında bir bonservis ve çeşitli bonuslar ödemesi bekleniyor. Ayrıca planın oyuncuyu doğrudan Bundesliga seviyesine atmak değil, ilk etapta Stuttgart'taki takımında değerlendirerek gelişimini sürdürmek olduğu da konuşuluyor. Açıkçası bu bana mantıklı geliyor. Çünkü Tim bugün tamamlanmış bir oyuncu değil. Bu videoda da gördük. Hala geliştirmesi gereken noktalar var. Ancak aynı zamanda 20 yaşında bir oyuncuda kolay kolay göremeyeceğiniz bazı özelliklere de sahip. İlginç olan bir başka detay da şu. Hem Romelu hem de Tim 1,93 boyunda oyuncular. Ancak ikisini de özel yapan şey hava hakimiyetleri değil. Tim bu sezon attığı gollerin yalnızca ikisini kafayla buldu. Romelu da kariyeri boyunca hiçbir zaman klasik bir hedef santrafor gibi tanımlanmadı. İkisini ilginç yapan şey boyları değil, o boya rağmen top ayağındayken yapabildikleri. Bu yüzden bana Romelu'yu hatırlatan şey istatistikleri değil de sahada bıraktıkları his. 30'lu yaşlarımdayım. Muhtemelen bu zamana kadar Göztepe formasıyla izlediğim en yetenekli oyuncu Romelu'ydu. Bu yüzden en ufak bir benzerlik gördüğümde aklıma hemen Romelu geliyor olabilir. Ancak Tim ile arasındaki benzerliğin yalnızca boylarının aynı olması veya birkaç benzer hareketten ibaret olduğunu düşünmüyorum. Video boyunca anlatmaya çalıştığım şey de tam olarak buydu. Tim bugün bile heyecan verici bir oyuncu. Ancak beni heyecanlandıran şey bugünkü değil birkaç yıl sonraki Tim van der Leey. Tim'in kariyerinin Romelu gibi olacağını söylemiyorum. Zaten bunu söylemek için çok erken. Eğer bu oyuncu düzenli süre almaya başlarsa neye dönüşebilir? Sanırım Stuttgart'ın da cevabını merak ettiği soru tam olarak bu. Tim van der Leey bugün tamamlanmış bir oyuncu değil. Belki birkaç yıl sonra bu videoyu açıp baktığımızda beklentilerimizin altında kalmış olacak. Belki de bugün konuştuğumuz bütün potansiyeli sahaya yansıtmayı başaracak. Ama şu an için bildiğim bir şey var. Bu sezon izlediğim genç forvetler arasında beni en çok meraklandıran oyunculardan biri oldu. Eğer Stuttgart transferi gerçekleşirse gelişimini çok daha yakından takip etme şansımız olacak. Bakalım birkaç yıl sonra Tim van der Leey'i konuşurken hala Romelu benzetmesi mi yapıyor olacağım? Yoksa kendi hikayesini yazmış bir oyuncudan mı bahsedeceğim? Bu arada takımın benim yakından takip ettiğim takımlardan biri. Açıkçası ilk olarak hangi oyuncusuna video hazırlayacağıma karar vermekte zorlanıyordum. Tim'in transfer haberleri bu konuda işimi biraz kolaylaştırdı. Ancak bu takımda dikkatimi çeken tek oyuncu Tim değil. Video boyunca 27 numaralı formayla gördüğünüz ve kış transfer döneminde İskoçya'ya transfer olan Altina, sezonun ilk bölümünde sol bek oynadıktan sonra Altina'nın satılması sonrası sağ beke geçen 55 numaralı Held, sağ kanatta izlediğiniz 7 numaralı Cleonise, orta sahada birçok farklı rolde görev alabilen 20 numaralı Küster ve Tim'in önünde forma savaşına giren 9 numaralı Unique'in. Bunlar analizini yapmayı planladığım oyuncular. Aralarından hangisini daha çok merak ettiyseniz, hangisinin videosuna daha önce gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, bu tarz analizleri kaçırmamak için Scouting 35'e abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.